İnsan kainata baktığında aslında iki farklı şekilde okur. Aynı gökyüzüne bakar ama farklı anlamlar çıkarır. Kimisi sadece yıldızları görür. Kimisi ise o yıldızların arkasındaki sonsuz kudreti. İşte kainatı okumanın iki yolu vardır. Felsefenin yolu ve Kur'an'ın yolu. 1. Bölüm. Felsefenin bakışı. Manayı ismi. Felsefe çoğu zaman varlıklara kendi adına, yani manayı ismiyle bakar. Bu bakış açısında bir çiçek sadece çiçektir. Bir insan sadece biyolojik bir varlıktır. Bir yıldız sadece bir gaz kütlesidir. Her şey kendi kendine açıklanmaya çalışılır. Felsefeci sanat eserine bakar ama sanatkarı düşünmez. Bir kitabın kapağını inceler ama içindeki anlamı okumaz. Bu yüzden onun bakışı şudur: ne güzeldir. Ama bu güzellik sahipsizdir, bağlantısızdır, anlamsızdır. Sonuç, eksik ve yüzeysel anlayış. Bu bakışın sonucu şudur: kainat anlamını kaybeder. Her şey sadece bir tesadüf gibi görünür ve insan en sonunda şunu hisseder: bu kadar güzellik neden var? Cevap yoktur. Çünkü anlam kopmuştur. 2. Bölüm. Kur'an'ın bakışı. Manayı harfi. Kur'ansa varlıklara tamamen farklı bir gözle bakar. Manayı harfiyle. Yani her şeyi bir başkasını gösteren bir işaret olarak okur. Bir çiçek artık sadece çiçek değildir. Sanatkarının rahmetini gösterir. Bir insan sadece et ve kemik değildir. İlahi bir sanat eseridir. Bir yıldız sadece bir küre değildir. Sonsuz kudretin bir delilidir. Bakış açısı değişir. Kur'an'ın bakışı şudur: ne güzel yapılmış. Bu küçük fark aslında büyük bir dönüşümdür. Çünkü artık her şey bir anlam taşır. Her şey bir mesaj verir. Her şey bir yaratanı anlatır. Derinlik. Sanattan sanatkara yolculuk. Gerçek hikmet burada başlar. Bir sanat eserine bakıp bunu kim yaptı demek, işte bu soru insanı hakikate götürür. Kur'an insanı sürekli buna çağırır. Düşünmeye, görmeye, anlamaya. Kainat artık bir kitap olur ve her varlık bir ayet gibi okunur. Sonuç, gerçek hikmet ve huzur. Bu bakış açısının sonucu ise çok farklıdır. Kainat anlam kazanır. İnsan yalnız olmadığını hisseder. Her şey bir amaçla var olur. Ve insanın kalbi şunu söyler: her şey ne kadar güzel yaratılmış. Allah'ım, bize eşyaya sadece gözle değil, kalple bakmayı nasip et. Gördüğümüz her şeyde seni hatırlayanlardan eyle. Bizi hakikati gören, hikmeti anlayan kullarından eyle. Amin.